Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bugünkü videoda ağır çelik konstrüksiyon evler ile prefabrik evlerin maliyet, depreme dayanıklılık, yalıtım, ruhsat süreçleri gibi konularda karşılaştırmalarını izleyeceksiniz. Civil Engineer kanalı inşaat alanında eğitici içerikler üreten bir kanal. Bu sebepten kanala abone olup videoyu beğenip paylaşırsanız daha geniş kitlelere ulaşarak faydalı olabiliriz. Lafı daha fazla uzatmadan çelik evleri anlatmaya başlayayım. Çelik evler genelde hafif çelik evler ile karıştırılıyor. Çelik evlerde sanayi tipi dediğimiz I profil kullanılırken bazen et kalınlığı fazla olmak koşulu ile kutup profiller de tercih edilebilir. Bu profiller birbirlerine kaynatılarak taşıyıcı bir çerçeve sistem oluşturulur. Kullanılan profilin et kalınlığının fazla olması ve doğru bir tasarım yapılması şartı ile kolaylıkla yeterli rigidlik ve esneklikte bir ev yapılabilir. Yapılan çelik çerçevenin arası gaz beton, betopan, bims gibi istenilen duvar malzemesiyle doldurulur. Prefabrik ev ise üretimin bir kısmı önceden imalathanede tamamlanan demek. Ülkemizde prefabrik ev denildiğinde genelde 0,3-0,4 milim kalınlığında ince galvanez sacın bükülerek U şeklinde elemanların belirli aralıklarla birbirlerine perçinlenerek taşıyıcı sistem oluşturduğu, bazen de bu galvaniz sac elemanların et kalınlığı nispeten daha kalın olan kutu profillerle takviye edildiği evler akla gelir. Bu galvaniz sac elemanlar çok sık kullanılırsa hafif çelik ev, daha az kullanılırsa prefabrik ev diye tanımlayabiliriz. Aralarındaki taşıyıcılık farkını anlamak için ağır çelikle yapılan evi bir arabanın şasisinde kullanılan çeliğe, prefabrik yapılan evi ise bir arabanın kapı sacında kullanılan çeliğe benzetebiliriz. İlk olarak maliyet kıyaslamasını yapalım. Yüksek enflasyon sebebiyle birim metrekare maliyet söyleyemesek de hafif çelik evler prefabrik evlere göre %35-40 daha pahalıdır diyebiliriz. Ağır çelik evler ise prefabrik evlere göre en az 2 kat daha pahalıdır. Bu fiyat farklılığının temel sebebi prefabrik evden ağır çelik eve doğru gittikçe yapıda kullanılan çelik tonajının artmasıdır. Şimdi ağır çelik konstrüksiyon ev ile prefabrik evi kullanım amacı olarak kıyaslayalım. Prefabrik evlerin taşıyıcı sisteminde beton kullanılmadığı için taşıyıcı sistemde ne kadar çok çelik kullanırsanız eviniz o kadar az sallanır, çatlama yapar, uzun ömürlü olur. Ağır çelik ev yaptıracak birisi betonarmeden yapılmış villa konforunda ve daha iyi bir mimari tasarıma sahip uzun ömürlü bir ev sahibi olur. Prefabrik ev ise daha çok yazlık, bağ evi gibi uzun süreli olmayan dönemsel amaçlı konut ihtiyaçlarına tercih edilmektedir. Kurulum süreleri açısından kıyaslarsak prefabrik evler imalathanede ön üretimi tamamlandıktan sonra bir hafta içinde kurulumu yapılabilir. Ağır çelik evlerde ise kaynak işlemleri sebebiyle bu süre 2 kat daha uzun olmaktadır. Gene de hem prefabrik hem çelik evlerin betonarme evlere göre yapım süreleri oldukça kısadır. Kullanım ömürleri açısından kıyasladığımızda prefabrik evlerin ortalama 40-50 yıl iken ağır çelik konstrüksiyon evlerde gerekli bakımların yapılması ile bu süre 200-300 yılı bulabilir. Ruhsat alım gereklilikleri açısından kıyaslarsak hem çelik hem prefabrik evlerde ne yaparsanız yapın belediyeden yapı ruhsatı ve oturma raporu almak zorundasınız. Eğer bazı firmalar size bazı belediyelerin prefabrik evlere göz yumduğu ile ilgili sözler söylüyorsa kesinlikle inanmayın. Nasıl bir betonarme ev için zemin etüdü yaptırıp statik, mimari, mekanik, elektrik, ısı yalıtım projeleri çizdirip yol, kanal ve ruhsat harçları yatırıyorsanız aynı işlemleri eksiksiz prefabrik ve çelik konstrüksiyon evlere de yaptırmalısınız. Prefabrik ev yaptıracağınız arazinizin imarının tıpkı betonarme ev yapar gibi inşaata müsait olması gerekmektedir. İmar kanunu açısından baktığımızda prefabrik, betonarme ve çelik evlerin ruhsat aşamaları ve ruhsat maliyetleri açısından hiçbir farkı yoktur. Deprem dayanıklılığı açısından prefabrik ve ağır çelik evleri karşılaştırırsak doğru tasarım yapıldığında ağır çelik evlerin yüksek moment taşıma kapasiteleri sebebiyle depreme karşı daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Deprem hesabı yapılması için zemin etüdü yapılması gerekmektedir. Kötü zeminlerde deprem yapıya daha çok zarar verir. Bu sebepten arazinize özel zemin etüdü yapılmadan standart ve belediyeden onaysız yapılan deprem hesaplarının güvenilirliğine şüpheyle yaklaşınız. Ses ve ısı yalıtımı açısından kıyaslarsak düşük maliyetli bir prefabrik evin betonarme evden iyi bir ses ve ısı yalıtımına sahip olması beklenemez. Isı ve ses yalıtımı için prefabrik evlerde üreticinize gerekli fiyat farkını ödeyerek betopan aralarında ve çatı altında daha yüksek kalitede ses ve ısı yalıtım malzemeleri kullanılmasını talep etmelisiniz.
Yeniden kullanım açısından prefabrik evler bir miktar zayiatla sökülüp malzeme taşınabilir ve yeniden kullanılabilir. Ağır çelik evlerde ise bu sökümde zayiat oranı ve işçilik artmaktadır. Prefabrik evler en fazla 1 veya 2 katlı yapılabilirken ağır çelik evlerde taşıma gücü açısından istenilen kat adedi yapılabilir. Yangına dayanıklılık açısından kıyaslarsak prefabrik evlerin taşıyıcı sisteminde kullanılan sacın çok ince olması sebebiyle yangında yüksek sıcaklıkta eriyerek mukavemetini yitirebilir. Bazı üreticiler duvarlarda betopan kullandıklarını ve prefabrik evlerin betonarme evlerden daha fazla yangına dayanıklı olduğunu söylemektedir. Bu doğru değildir. İnternette yangın sonrası tamamen kullanılmaz hale gelen prefabrik evleri görebilirsiniz. Bunun sebebi taşıyıcı sistemi oluşturan galvaniz sacın çok ince olması sebebiyle yüksek sıcaklıkta erimesidir. Ağır çelik evlerde ise yangına karşı profillerde yangına dayanıklı özel boyalar kullanarak bir miktar önlem alınabilir. Rüzgara dayanıklılık açısından hafif çelik ve ağır çelik evlerde tasarım önemlidir. Prefabrik evlerin hafifliği maliyeti açısından en büyük avantajı iken rüzgarda sallanması açısından en büyük dezavantajına dönüşür. Kullanılan malzemelerin et kalınlıkları ve sıklıkları bölgedeki en kuvvetli rüzgar şiddeti hesaplanarak tespit edilirse iki yapı içinde sallanma hissedilmez. Ama maliyetin düşük olması veya yüksek kar marjı için malzemeden çalınırsa evinizin rüzgardaki veya zıpladığınızdaki salınımlarını hissedersiniz. Sonuç olarak ister prefabrik, ister hafif çelik, ister ağır çelik ev yaptırın, işin hakkını verirseniz her açıdan sıkıntısız bir evde oturabilirsiniz. Prefabrik ev üreticisini evin fiyatını düşürme açısından çok zorlamayın. Çünkü bu sefer üretici sizinle anlaşabilmek için taşıyıcı galvaniz sacın veya profilin kalınlığını azaltarak kendi maliyetini düşürüyor. Bu sefer de hem rüzgarda sallanan, hem depreme dayanıksız, hem yalıtımı kötü, hem de daha kısa ömürlü bir evde oturmak durumunda kalabilirsiniz. Sevgili dostlar, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Siz de söylemek istediklerinizi veya merak ettiklerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.